Yine güzel bir günden herkese merhaba. Ben Figen Ararat. Bugün harika bir örgü projesiyle karşınızdayım. Minicik minicik ayaklara harika patikler örüyoruz. Bakar mısınız şunun şirinliğine? Şeker gibi fırfırlarıyla da tam kız bebeklerin ayağına uygun. Bu tarz patikleri böyle örerken hep zorlu modeller var. Tam ayağa oturan bir de fırfırlı olduğu zaman sürekli bir matematik işlemi var. Bir al, iki kes, bir çarp, bir arttır. Bunda öyle bir şey yok. En basit anlatımıyla, iki şişle örgüye yeni başlayanlar bile bu patiği kolayca örebilecekler. Umarım beğenirsiniz. Hadi yapımına başlayalım. Nako Star bebeğiyle ördüm güzel patiğimizi çünkü anti-peeling bir ip, tam bebeklerimize uygun, alerji yapmayan, küçük küçük topçuklar yapıp bebeğimizin burnuna kaçmayan bir ip, dokusuyla da cildine tam uygun, %100 premium anti-peeli akrilik, yani hem alerji yapmayan hem de çok dayanıklı bir ip. 3,5-4 numara şişle örülüyor, ben 3 numara şişle ördüm. Bu renkle örmek isterseniz de renk kodu 215. 6 aylık bir bebek için uygun vereceğim ölçüler şu çevreden başlıyor. Bunun için de 3 numara şişe 50 tane ilmek attım. Bu 50 ilmek neresi patiğin? İşte tam şuradan şöyle tam çevresini kapsıyor. Bu ölçülerde yapabilirsiniz ve şöyle örerek devam edeceğiz. Şimdi şu burun ucundaki haroşa kısmı örüyoruz. 5 sıra haroşa öreceğim. Beş sıra, yani bir gidiş, bir geliş, bir sıra olmak kaydıyla 5 sıra 5 diş haroşayı parmak ucu için ördük. Şimdi şu yanlarını ve ayak üstünü yapacağız. Onun için de 50 ilmeğin sağdan 20 ilmeğini, soldan 20 ilmeğini haroşa örerken ortadaki 10 ilmeği düz örgü olarak öreceğiz. Burada da gördüğünüz gibi. Bakın, tam üstü 10 ilmek düz örgü olarak örülüyor. Şimdi ne yapıyorum? 20 tane ilmeğimi haroşa örüyorum. ...20 ilmeği ördüm, ipimi arkaya alıyorum. 10 ilmeği de düz örgü olarak örüyorum. Orta kısmı için 10 ilmeği düz örgü olarak ördüm. İpimi öne alıyorum ve kalan 20 ilmeğimi yine ters örgü olarak örüyorum. İlmeği sağdan, 20 ilmeği de soldan haroşa ördüm. Ortadaki 10 ilmeği de düz örgü olarak ördüm. Diğer yüzde hepsini ters örgü olarak örüyorum. Hepsini ters örgü olarak ördüm ve yine ön yüze dönüyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Sağda ve solda şuradaki eksiltmeleri yapıyoruz. Şu 10 ilmek sabit kalıyor. 10 ilmeğin sağında ve solunda eksiltmeler yapacağım. Böylece patik şöyle tamamen ayağa oturabilir hale gelecek. Ne yapıyorum yani? Sağda 20 tane ilmeğim vardı. 18 tane ilmeği örüyorum. Tam orta kısma gelmeden önce 2 tane ilmek bırakıyorum yani. O 10 tane düz örgü ördüğümüz kısmın hemen sağ tarafında 2 ilmek kalınca, bakın şöyle 2 tane ilmek kaldı. Yani 19 ve 20. ilmekler. Onları birlikte örüyorum ve eksiltiyorum. Şimdi ne yaptık? 18 ilmeği ördük. 19. ve 20. ilmekleri beraber ördük, eksilttik. Ortadaki 10 ilmeği yine düz örgü olarak örüyorum. 10 ilmeği ördükten sonra yine sol tarafında olan 2 tane ilmeği birlikte örerek eksiltiyorum. Böylece ortadaki 10 ilmeğin sağında ve solunda birer tane eksiltme yapmış oldum. Bu tarafta kalan ilmekleri yine sonuna kadar örüyorum. Sadece eksiltmelerimi ön yüzde yapıyorum. Diğer yüzde hiçbir eksiltme yapmıyorum. Ne yaptık? Sağda orta kısma gelene kadar orta kısmın yanındaki 2 tane ilmeği eksilttik. Solda yine 2 tane ilmeği eksilttik. Ortadaki 10 ilmek sabit olmak kaydıyla eksiltmelerimizi yaptık. Bu yüzde hepsini ters örgü olarak örüyoruz. Sadece eksiltmelerimizi ön yüzde yapıyoruz.
Tüm ilmekleri ters örgü ördükten sonra şimdi ön yüze geçiyorum. Sağda ve solda şöyle 20'şer ilmek vardı ya, 13 ilmeğe düşene kadar orta bölümün yani 10 tane ilmeğin sağından ve solundan sürekli ön yüzde eksiltmeler yapacağım. Ortadaki 10 ilmek sabit kalacak. Hiç onları eksiltmeyeceğiz. Sadece yanlardan eksiltmeler yapacağız ve 13'er ilmeğe düşüreceğiz. Yani şöyle ilmeklerimi ördüm, düz örgüye gelmeden 2 tane ilmek kaldı. Onları beraber örüyorum. Sağ tarafta eksiltme yapıyorum. Ortadaki 10 ilmeği sabit tutuyoruz. Hepsini düz örgü olarak örüyorum. Düz örgünün bitimindeki hemen 2 tane ilmeği beraber örüp eksiltiyorum. Sadece düz örgü kısmının sağında ve solundaki ikişer böyle ilmekleri eksiltiyorum. Ve sağda ve solda 13 ilmek kalana kadar bu işlemi ön yüzde yapıyorum. Sağda ve solda 13'er ilmek kalana kadar orta kısımda eksiltmelerimizi yaptık ve gördüğünüz gibi harika bir şekilde burun şekli oluştu, patiğimizin çok güzel oturuyor. 13 ilmek sağda, 10 ilmek ortada, 13 ilmek de solda olmak üzere 36 tane ilmek kaldı. Şimdi bu 36 ilmeği şu patikte de göstereyim size. Bakın fırfırı kaldırdığımızda alt kısmı tamamen lastik örgüden oluşuyor. 20 sıra tekli lastik örgü var burada. Şöyle görüyorsunuz, V'leri saydığınızda 20 sıra. Bir ters bir düz olmak üzere şöyle bir ters, bir düz, bir ters, tam 20 sıra lastik örgü yapacağız. Bilek kısmı için 20 sıra lastik ördük. Şöyle V'leri saydığınızda 20 tane V olacak. 20 sıra lastiği ördükten sonra sıra geldi fırfır kısmına. Fırfırı şöyle çevirerek kullanacağımız için ön yüzünün düzgün bir şekilde oluşabilmesi için örgünün arka kısmında başlıyoruz. Bakın şöyle örgünün arka kısmında yapmaya başlıyoruz fırfırı. Çünkü çevirdiğimizde ön yüzü bize gelsin diye. Fırfır içinde ilk ilmeği örmeden alıyorum. 3 ilmeği ters örgü olarak örüyorum. Bu 3 ters örgü sabit olacak. 3 ilmek ters örgü olacak. Şöyle. Ve daha sonra şurada da gördüğünüz ajurları yapmaya başlayacağız. Onun için de şöyle şişime ipimi doluyorum. Ve bir ilmek düz örgü örüyorum. Şöyle. 3 tane ilmek ters örgü örüyorum. Bunlar sabit, 3 ters örgü sabit. Daha sonra 3 ilmeği ters örgü ördükten sonra şişime ipimi şöyle yukarıdan doluyorum. Ajuru oluşturuyorum. Ve bir tane ilmeği düz örgü örüyorum. Sıranın sonuna kadar aynı işlemi yapıyorum. 3 tane ters örgü. Daha sonra 3 ilmekten sonra şişime ipimi doluyorum. Ajuru oluşturuyorum. Bir ilmeği de düz örgü olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yapıyorum. Son ilmeğimi de ördüm ve diğer yüze döndüğümüzde bunların hepsini ters örgü olarak örüyoruz. Burada hiçbir işlem yapmıyoruz. Bu fırfır yöntemi çok kolay. Birçok yerde kullanabilirsiniz. Yakada, kol ağızlarında. Bakın doladığımız ilmeği şöyle önden alıyorum. Ve diğer ilmeği de ördüğümüzde bakın minnacık ajurumuz, deliğimiz oluşmuş oluyor. Geldik ikinci sıraya. Şimdi ne yapıyoruz burada? Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Dediğim gibi 3 ilmek ters örgü sabitti. 3 ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. Ve yine ipimi şişe dolayarak ajurumu yapıyorum. Her 3 ilmekten sonra ters ördüm, 3 ilmekten sonra ajur yapıyorum. Ve ajura geldim. Bir tane düz örgü örmüştük. Bir tek değişen bu. Şimdi 2 tane düz örgü örüyorum. Yani burada genişlemeleri düz örgüyle yapıyoruz. Yine 3 ilmek ters örgü örüyorum. Yine ipimi doluyorum, ajurumu yapıyorum. 2 tane ilmek düz örgü örüyorum. Tek değiştirdiğimiz yer bu düz örgüler. 1'di, 2 oldu. Sonra 3 olacak, 4 olacak ve 5 olacak.
Tek değiştirdiğimiz bu. Diğer yüze geçiyoruz. Oradaki tüm ilmekleri ters örgü olarak örüyoruz. Hepsini ters örgü olarak ördüm. Geldik 3. sıraya. Şimdi bakın iyice ajurlar ve aralar oluşmaya başladı gördüğünüz gibi. Şimdi 3. sırada yine ne yapıyoruz? İlk ilmeği örmeden alıyoruz. 3 ilmek ters örgü ördüğümüz 3 ilmek sabit zaten. 3 ilmeğimizi örüyoruz. Şişe ipi dolayarak ajurumuzu yapıyoruz. 2 tane düz örgüydü. Şimdi 3'e çıktı. Bakın zaten ajur kısmından ters örgü kısmına kadar düz örgülerin adedi belli oluyor. 1'di, 2'ydi, 3 oldu. Sadece dediğim gibi değiştirdiğimiz kısım burası. Burasını genişletiyoruz. Şimdi yine 3 tane ilmeğimizi ters örgü örüyoruz. Doluyoruz, ajurumuzu yapıyoruz. 3 tane ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Şöyle. Diğer yüzde hepsini ters örgü olarak örüyoruz. 5 tane ajur olana kadar hep aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Sadece düz örgülerin adedini değiştiriyoruz. İşte 5 tane ajur olana kadar ördük. Artık patiğimizi bitirebiliriz. Bitirme işlemini nasıl yapıyoruz? 2 tane ilmeği birlikte örüyorum şöyle ters örgü olarak. Ördüğüm ilmeği tekrar şişime takıyorum ve yine 2 ilmeği beraber örüyorum. Sonuna kadar böyle 2-2 örerek bitiriyoruz. İşte bitti. Şimdi birazcık dikiş için ipimi biraz paylı bırakarak kesiyorum ve direkt iğneme geçiriyorum. Şimdi 2'ye katlıyorum ve şöyle topuk kısmını boylu boyunca dikiyorum. Komple diktik sonuna kadar. Şimdi taban kısmına geldik. Taban kısmında da şu burun kısmına gelene kadar, şu hani 10 tane ilmeği düz ördük ya, o kısma gelene kadar şöyle ters çeviriyorum ve alttan karşılıklı dikiyorum. Orada küçük böyle bir numara yapacağız. Burun kısmını yuvarlaklaştırabilmek için. İşte burun kısmına geldik. Şimdi burada şöyle şu açıkta kalan kısmı çevreleyeceğiz. Böyle dikeceğiz. Şuradaki bombeyi vermek için, burun kısmını düzgün gösterebilmek için. Hafif teheller gibi şöyle kenarlardan ilmeklerin arasından ipimi geçiriyorum. Şöyle tamamen teller gibi yaptım ve ipimi çekiyorum. Burun kısmını büzdürüyorum. Bakın büzüldü ve orada bir yuvarlaklık oluştu. Bakın hafif birazcık ortada boşluk kaldı. O boşluğu da karşılıklı dikerek kapatıyorum. İşte patiğimizin dikişi bitti. Şimdi artık şöyle tersine çevirelim. Dikişleri içerisinde kalsın. Çok belirgin bir dikişi yok zaten. Bakın o yuvarladığımız kısım nasıl burun kısmını güzelce oluşturdu. Parmak ucu çok güzel oturan kalıp gibi bir patik. Şöyle minicik ayaklarımıza da giydirelim. Şöyle fırfırını da kıvıralım. İşte minicik ayaklara harika fırfırlı patiklerimiz hazır.
İşte minicik ayakları, fırfırlı patiklerim hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Yine güzel değişik örgü projelerinde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.